Hatırlarsanız 2021 yılının Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevre ilçelerinde birçok yangın meydana gelmişti. Tabii bu yangınlar sonucunda birçok bitki örtüsü de ortadan yok olmuştu. Bu videomuzda da yok olan bitki örtüsünün ne kadar büyüklükte olduğunu ortaya koyacağız. MapBank kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Sucu. Bu videomuzda NDVI analizine bakacağız. NDVI analizi dediğimiz nedir? Öncelikle Türkçe açılımından hemen bahsedelim. Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi diye geçer. İngilizce ismi nedir? Normalized Difference Vegetation Index. Yani zaten açılımından da gördüğünüz üzere İngilizce isimlerinin baş harflerinin bileşiminden oluşuyor NDVI dediğimiz analiz. Peki nedir bu? NDVI analiziyle siz herhangi bir bölgeye gitmeden uzaktan algılama verileriyle siz oradaki bitki örtüsünün analizini yapabiliyorsunuz. Sağlıklı, sağlıksız bitki örtüsünü ortaya koyabiliyorsunuz ya da bitki örtüsü ortadan yok mu olmuş bunu ortaya koyabiliyorsunuz. Uzaktan algılama verilerini kullanacağız dedik. Burada da uydu görüntülerini kullanacağız. Uydu görüntüleri dediğimiz aslında boş veriler değil. İçerisinde bazı bilgiler var. Biz de bu bilgileri kullanarak NDVI analizini gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu videoda bahsettiğimiz herhangi bir data, marka ya da site hiçbir şekilde reklam değil. Öncelikle onu da bahsetmiş olalım. Hemen işlemlerimize geçelim. Bize şimdi işlemlere başlamadan önce bize ne lazım? Tabii ki de uydu görüntüsü lazım. Yani analiz yapmadan önce. Öncelikle uydu görüntüsünü nereden indireceğiz? Hemen bunu size göstermek istiyorum. Web sitemize geçiyoruz. USGS sitesinden indireceğiz. Ben bu linki yine açıklama kısmına da bırakacağım. USGS sitesine girdiğinizde buradan giriş yapmanız gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa da gelip buradan bakın altta Create New Account seçeneğine tıklayıp kullanıcı oluşturabilirsiniz. Burada parolanızla dikkat etmeniz gerekiyor. Orada zaten uyarılar veriyor ama özellikle Türkçe karakter kullanmamaya çalışın yoksa hata verebiliyor. Ben hemen burada giriş yapıp geliyorum. Siteye giriş yaptık. Geriye doğru çıkıyorum. Haritayı kaydırdım ve Antalya'ya doğru yaklaşıyoruz. Şu bölgeye yaklaşacağım. Manavgat ilçesi burada. Manavgat ve çevre ilçelerde zaten yangınlar meydana gelmişti. Şu kadar yaklaştım ekrana. Sol tarafta hemen geliyorum. Use Map seçeneği var. Buraya tıkladığınız zaman biraz geriye doğru çıktığımda zaten göreceksiniz. Size bir alan işaretliyor bu şekilde. Siz isterseniz bu alanı küçültüp büyütebiliyorsunuz. Aşağı doğru indik. Burada bir de bulutluk oranı var. Hemen geliyoruz buradaki bulutluk oranında. Ben bu analiz için %20'leri genellikle ben tercih ediyorum. Daha sonra dataset kısmına tıkladık ve burada uydumuzu seçeceğiz. Landsat'ı seçtim. Şuradan alttaki level 1'e geliyorum ve buradan Landsat 8.9'u seçiyorum. Buna OK diyeceğim ben ve devam ettiriyorum. Evet, görüntülerimiz geldi. Buradaki yaptığımız seçimler sonucunda hemen geliyorum buradaki sayfa kısmından ilerlettireceğim. Biz nereye gitmemiz gerekiyor? 2021 yılına doğru gideceğiz. Ben hemen tahmini olarak 20. sayfaya gidelim. Bakalım hangi yıla doğru gideceğiz. 2023'teyiz. Burayı 30 yapacağım ben. Hatta 40 yapabiliriz. Evet, 2021'e geldik. Bakın 7. ay var. Öncelikle burada analizi yapabilmemiz için yangından önce ve yangından sonrası uydu görüntülerini indirmemiz gerekiyor. Yangın ne zaman meydana gelmişti? 28 Temmuz tarihinde meydana gelmişti. Tabii bir sürmüştü yani. Bir hafta, belki 2 hafta, 3 hafta böyle uzun bir döneme sürmüştü söndürülene kadar. Biz de ne yapacağız? Yangından sonraki tarihi alacağız ve yangından öncesi. Hemen burada bakıyorum. Yangından sonrası için ben bir sayfa şöyle geriye doğru geleceğim. Çünkü Temmuz değil de Ağustos ayını almak istiyorum burada. Ağustos 23 varmış. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Mesela Ağustos'un yani 8. ayın 16'sı varmış. Bu görüntüyü kullanabiliriz. Burada peki görüntüyü nasıl ön izleme olarak göreceğiz? İndirmeden önce ön izlemesini açmamız gerekiyor. Şuradaki seçeneğe tıkladığınız zaman internet hızınıza bağlı olarak ön izlemesini getirecektir. Burada tabii biraz bizi bekletebilir. Evet, görüntümüz geldi. Buradaki görüntüyü kullanabiliriz ama tabii burada Antalya'nın şu tarafı ve şu alt kısımları da var. Bunları da ben kullanmak istiyorum. Yani analize dahil etmek istiyorum. Şu alttaki görüntüye tıklayacağım. Bu da şu alt kısmı tamamlıyor. Evet, buradaki iki görüntüyü kullanabiliriz. Şu Antalya'nın devam kısmını da alabilirsiniz ama ben şimdilik bu iki kısmı alacağım. İsterseniz tabii bu devam kısmını da indirip kullanabilirsiniz. Çok da veriyi büyütmek istemiyorum açıkçası şimdilik. Buradaki download seçeneğine tıkladık. Birinci görüntümüzü indireceğiz öncelikle. Bakın görüntü indireceğimiz zaman burada birçok seçenek var. Product Options'a tıklıyoruz buradan ve burada birden fazla katmanı ekrana getirdi. Peki bunlardan hangisini indireceğiz? Hepsini mi indireceğiz? Kesinlikle hayır. NDVI analizi için belli başlı bantlara ihtiyacımız var. Peki nedir bu? Bantlar hemen şuradan göstermek istiyorum. Mapinfo programına geldik. Burada Raster Operation'a geliyorum ve Calculator seçeneğine tıkladık. Bunu isterseniz Google'dan da araştırıp bakabilirsiniz. Hemen şuradan bakın NDVI dediğimiz hesaplamaya tıklıyorum. Burada bizden NIR ve RED bantlarını istiyor. Nedir bu NIR ve RED bantları? Mesela burada indireceğimiz sitede NIR ve RED diye herhangi bir isim yazıyor mu? Kesinlikle hayır. Burada peki neler yazıyor? B2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bunlar bantlar. Yani bant 1, bant 2, bant 3 diye gider. Bunlardan hangisini indireceğiz? Hemen gelip isterseniz onu da Google'a yazıp bakabilirsiniz. Hemen yazalım mesela. Evet, hemen gelip burada Landsat 8 band combination diye yazıyoruz. Görsellerden de erişebiliriz büyük ihtimalle buna. Buradaki görüntüyü alıp kullanabiliriz. Şurada resmi yan sekmede aç dedim. Biraz büyütecek mi? Evet, çözünürlüğü kötüymüş ama yine
idare eder şimdilik. Band 4 red bandına denk geliyor. Yani bizden istenen bandlardan biri buydu. Diğeri de NIR bandı. Bu da band 5'e denk geliyor. Hani burada formülden bakmıştık ya NIR ve red diye. Biz de burada gelip band 4 ve band 5'i indireceğiz. Hemen geliyoruz yine USGS sitesine. Buradan band 4 yani B4 yazıyor burada. Tıkladım. İnmesini bekliyoruz. Ve band 5'i de tıklıyorum. Yine inmesini bekliyorum. İndirme işlemi tamamlandı. Bu üstteki görüntü içinde hemen geliyorum. Bu alttaki ikinci parçam için de aynı işlemi yapacağım. Product Options'a tıkladık. Band 4 burada tıkladım. Band 5'e de tıklıyoruz. Yine inmesini bekliyorum şu an. Bunlar inerken hemen masa üstümüze geçelim. Yine bir tane klasör açıyorum. Buraya yangın ismini verdim. İçerisine girdik. Yine bir klasör daha açacağım. Buraya öncesi ismini verdim. Yani yangın öncesi ve bir klasör daha. Bu da sonrası diye. Yani yangından sonra datası diye. Evet, sonrası kısmına girdik. Şu an biz yangından sonraki görüntüleri indirdik. İndirme işlemi tamamlanır tamamlanmaz hemen verileri buraya aktaracağız. İndirme işlemimiz tamamlandı. Hemen indirilenler klasörüne gidelim. İndirilenler klasörümüzde şurada bantlarımız duruyor. Burada katman isimleri çok uzun olduğu için ben genellikle uzun isimleri çok önermiyorum. Hemen bunların isimlerini biraz kısaltalım. Mesela şurayı ben şöyle kısaltacağım. Tabii tarih kısmı yine durabilir. Yani şu indirdiğimiz uydu görüntüsünün tarihi 8. ayın 16'sına ait. Şurayı da biraz daha kısaltacağım. Evet, şu şekilde bırakıyorum. Katman isimlerini ayarladım. Burada tabii 2 tane katman aynı isimde olduğu için bunların sonuna 2 olarak ekledim. Siz buraya da yine farklı bir isim yazabilirsiniz. Hemen buradaki datalarımızı şöyle kestim. Ve sonrası klasörüme yani yangın klasörünün içerisindeki sonrası kısmına şöyle yapıştır yapıyorum. Datalarımız burada duruyor. Hemen Mapinfo programına geçiyoruz. Datalarımızı açmak için genel sekmesine gidiyoruz. Tablo aça bastım. Buradan standart yerler, masa üstüne gidiyoruz. Ve yangın klasörüne giriyoruz buradan. Sonrası klasörüne girdik. Burada dosya türümüzü ayarlamamız gerekiyor. Raster görüntü yapıyoruz. Ve buradaki katmanlarımı çağırıyorum. Bakın katmanları açarken bazen uydu görüntülerinde bu tarz bir sorun yaşayabiliyorsunuz. Bunda denk gelmesi açıkçası iyi oldu. Katmanı biz açarken ne oldu? Program kendi kendine kapandı. Yani uydu görüntülerinden bir tanesinde bir sorun var. Sonrası klasörüne geldiğimizde burada bir tab dosyası oluşmuş. Yani şu alttakine ait. Ve burada bir tab dosyası oluşmuş. Büyük ihtimalle şuradakilerden bir tanesinde bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Bunu peki nasıl çözeceğiz? Hemen Mapinfo programını tekrardan açtım. Datayı buraya çağırmadan önce gelip bir convert işlemi yapacağız. Bu arada şunu da yapabilirsiniz. Hangi katmanın sorunlu olduğunu tespit etmek için gelip tablo açtan tek tek hepsini deneyebilirsiniz. Mesela yapalım. Yangın sonrası klasörüne girdik. Şunu bir denemek istiyorum ben. Band 5 olan. Bu açıldı. Bunda bir sorun yok. Dosya türünü tekrardan raster görüntü yapıyoruz. Şu açıldı. Bir de band 5 2 olanı hemen açmak istiyorum. Bunda bir sıkıntı var. Mapinfo'yu tekrardan açtık. Bu sefer katmanımızı tespit ettik ya. Bu sefer katmanı çağırmıyoruz. Hemen raster operation'a geliyoruz ve buradaki convert seçeneğini kullanacağız. Input file kısmında şuradaki dosyaya tıklıyorum. Hemen masa üstüne tekrardan gideceğim. Yangın klasörü sonrasına girdik. Hangi katmanda? Şuradaki band 5 2 olandı. Bunu aç yapıyorum. Buradaki convert to'yu da MRR yapabilirsiniz. Multi Resolution Raster. Mapinfo'nun raster dosya formatı bu. Sonunda convert olarak kalabilir. İsim değişikliği yapmayacağım. Çünkü diğerinden ayırt edebiliyor olmamız gerekiyor. Prosese bastık. Katmanımızı bu şekilde çağırmış oldu. Ben tekrardan burayı bir kapatacağım. Tüm dosyaları kapatıyoruz. Convert penceresini kapattık. Tekrardan tablo aça geldim. Standart masaüstü. Buradan yangın sonrası klasörüne gidiyoruz. Burada tab dosyalarımız oluşmuş. Biz artık buradaki tab dosyalarını kullanarak da çağırabiliriz. Yani tekrar gelip buradan dosya türünü raster yapmamız gerekmiyor. 4 katmanında tabı oluşmuş. Eğer ki burada tab dosyaları oluşmamış olsaydı ya da eksik olan olmuş olsaydı yine gelip buradan dosya türünü raster görüntü ayarlayıp çağırabilirsiniz. Şuradaki görüntüyü de ben şöyle ayrıntılı olarak tercih ediyorum genellikle. Ve aç'a bastık. Bakalım görüntülerimiz gelecek mi? Görüntüler geldi. Öncelikle bir bakalım eksik var mı burada? Şöyle 2 olanları convert olandı. Bunları bir kapattık. Alt kısmın band 5 ve band 4'ü burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de 2 olanlara bakalım. Yani üst kısmın band 4'ü ve band 5'ine bakalım. İkisi de burada herhangi bir problem gözükmüyor. Band 4 alt kısım ya ve band 4'ün 2 dediğimiz üst kısmını açtım. Ki bunları bir birleştirmemiz gerekiyor. Hemen raster'a geliyoruz. Raster operation'a ve merge seçeneğine tık. Band 4'leri seçiyorum. Band 4'leri birleştirsin. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Buradaki ismini de biraz kısaltacağım artık. Şöyle 2 kısmını siliyorum. Band 4 merge diye kalabilir. Yani kullanacağımız katman bu olacak ve prosese basıyoruz. İşlem tamamlandı. Ne yaptık? Hemen gösteriyorum size. Band 4'ler artık tek bir katman haline geldi. Aynı işlemi band 5 için de yapacağız. Geliyorum, buradaki tikleri kaldırdık. Band 5 2 olanı yani convert ettiğimizi seçiyorum. Ve band 5 normal olanı seçiyorum. Buradaki ismi de yine biraz kısaltacağım. Band 5 merge diye kalabilir. Prosese basıyoruz. Buradaki işlemi de tamamladık. Hemen bakalım tek katman oldu mu? Band 5 de burada. Artık şu alttakilere ihtiyacımız yok. Yine şimdilik de durabilir ama
Kapatmak istiyorsak da gelip buradan kapattan tablo kapatı seçip şunları shift tuşuyla şöyle çoklu seçip kapat diyorum. Bütün hepsi kapandı. Bizim ihtiyacımız sadece bu iki katman. Band 4 ve band 5. Artık ne yapabiliriz? Datayı hazırladık. NDVI analizi kısmına geçebiliriz. NDVI analizi kısmı çok basit. Raster Operation'a geldik. Calculator'ı seçiyoruz buradan. Calculator penceremiz geldi. Hemen yukarıdaki formüller kısmından NDVI'yi seçiyoruz buradan. Ve formülümüz hazır bir şekilde buraya eklendi. Bizim sadece yapmamız gereken işlem nedir? NIR ve red bandlarını doğru bir şekilde seçmek. NIR bandımız neredeydi? Band 5 içerisindeydi. Şurada. Band 4'te red bandımız olarak geçiyordu. Hemen seçelim. NIR bandımız ne olacak burada? B5 yani band 5. Red bandımız B4 band 4 olarak seçtik. Burasını da biraz kısaltalım. İsmini değiştirdim. Output kısmında sonrası NDVI diye yazdım. Siz istediğiniz bir ismi de verebilirsiniz. Compute'a basıyorum. Şu an NDVI analizini yapıyor. Yani bitki örtüsüyle ilgili analizi gerçekleştirip karşımıza getirecek. İşlemi gerçekleştirdi. Calculator penceresini kapattım. Görevler penceresini kapatıyorum. Katmanımız geldi. Şuradaki katmanların görünümlerini kapattım. Artık tek bir katman halinde karşımıza gelmiş oldu. Burada tabii şunu da yapabiliriz. Mesela Antalya'nın sınırına göre ya da işte buradaki bazı ilçelerin sınırına göre kesim işlemi yaparsak çok daha iyi olacaktır. Çünkü burada bizi ilgilendirmeyen alanlar da var. Siz ne kadar büyük bir alanda işlem yaparsanız tabii ki de bilgisayarınıza o kadar kasılacaktır, yorulacaktır ve datanız da o kadar büyük olacaktır. Ben burada peki nasıl yapacağım? Antalya il sınırına göre burayı kesmek istiyorum. Zaten bir bölgesini almıştık Antalya'nın. Elimizde peki il sınırı var mı? Yok. Peki il sınırını nereden indirebiliriz? İl sınırını şuradaki siteden indirebilirsiniz. Divagis sitesine geliyorum. Ülkeyi seçtik. Daha sonrasında bu kısımda ise idari alanları seçiyoruz ve download seçeneğine basıyoruz. Bu kadar. Zaten çok basit bir site. İndirme işlemi tamamlandı. Hemen ne yapıyorum? İndirme klasörümüze gidiyoruz. Burayı bir önce RAR'dan çıkaralım. Burada tabii tab formatında gelmedi. Dikkat ettiyseniz shape formatında geldi. Shape formatı ArcGIS dosya formatıdır. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunu tab formatına da dönüştürüyor olmamız gerekiyor. Peki hemen geldik map infomuza. Buradan tabloya geliyoruz. Format dönüştürücüye tıkladım. Buradan da translate seçeneğine basıyoruz. Hatta burada şunu da yapabilirsiniz. Pratik bir yol olması için normalde translate'e gelip burada ayarları yapmanız gerekiyor. Fakat şunu da yapabilirsiniz. Bakın klasörümüz burada ya. Şunu şöyle kenara doğru çekmek istiyorum. Nerede? Bakın 0 yazıyor. 1 olanlar bizim il sınırımız. Geldim. Tur ADM 1 SYP dosyasını seçtim ve buraya çek bırak yaptım. Ne oldu? Üstteki ve alttaki kutucukları kendisi doldurdu. Koordinat sistemi girmemiz gerekmiyor. Formatımız burada. Ne olacak? Mor formatı tıklayıp Map Info tabı seçiyoruz. Şu alttaki. OK'ye bastık. Dataset kısmı. Bunu da nereye göndersin? Bunu da yine yangın klasöründe. Yeni bir klasör açalım buraya. Sınırlar ismini verdik. Buraya girdik ve klasör seç diyorum. Daha sonrasında da OK bastım. Dönüşüm işlemi başladı. Burada da Translation Finish yazısını gördüğünüz zaman dönüşüm işlemi tamamlandı. Geliyoruz. Genel sekmesi. Tablo aça geldim. Görünümü de yine şöyle ayrıntılı yapacağım. Genellikle ben bu şekilde kullanıyorum. Sonrası klasöründeyiz ya. Bir tane geriye doğru çıktım. Bakın yangın klasöründeyiz. Sınırlar klasörüne geliyorum ve tur ADM 1 diye burada yazıyor. Hemen şöyle aç yapacağım. Ne oldu? Bakın buraya geldi. Bu bizim il sınırımız. İsterseniz ilçe sınırını da oradan çağırabilirsiniz. Ben şimdilik bu Antalya il sınırına göre kesmek istiyorum. Öncelikle ne yapıyorum? Antalya il sınırını seçtim. İsterseniz buradan etiket açıp etiketler sekmesinden name 1 yaparsanız bakın il isimlerini buradan da görebilirsiniz. Ben şimdilik etiketi kapatacağım. Antalya il sınırını seçtik. Raster sekmesi, raster operation ve clip seçeneğine gidiyoruz. Kesme işlemi yapacağız. Input failimizi unutmuyoruz. Sonrası NDVI'yi seçtik. Yani analizimizin son katmanı buydu ya. Seçtik. Daha sonrasında geliyorum şu altta action kısmında herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Yani iç kısmı kalacak, dışını silecek. Ve clip region'dan da region poligonu seçiyoruz. Poligonumuz ne olacak? Selection yani seçili alana göre kes yapacağız. Burası da yine clip diye kalabilir. Dosyamızı peki nereye gönderiyor? Yine sonrası klasörün içerisine bu şekilde kaydedecek. Prosese bastık. Clip penceremizi kapattık. Görevler penceresini kapattık. Ne oldu? Alttaki ana katmanı kapattığımızda ve il sınırını da kapatıyorum. Ne oldu? Şu an Antalya il sınırına göre kesme işlemini gerçekleştirmiş oldu. Analizimiz bitti mi? Tabii ki de hayır. Burada ne yapmamız gerekiyor? Renkleri doğru bir şekilde ayırt edebiliyor olmamız gerekiyor. Sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Hemen geliyoruz Raster Operation'la Classify'a tıklıyoruz. Burada biz bir gruplandırma yapacağız. Şunu da size göstermek istiyorum. İstatistik butonuna tıkladığınız zaman input file'ımızı bakın sonrası NDVI clip diye seçeceğim. Maksimum ve minimum değerlerine dikkat ederseniz eksi ve artılı değerler var şu iki değerde. NDVI analizini siz yaptığınız zaman artı 1 ile eksi 1 arasında değer çıkarır. Burada da eksi 1'e doğru gidildikçe bitki örtüsünün olmadığını ya da sağlıksız bitki örtüsü olduğunu söyleyebiliriz. Artı 1'e doğru gidildikçe
bitki örtüsünün yoğun olduğunu ve sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada peki nasıl bir gruplandırma yapmamız gerekiyor? Bazı alandan alana göre değişebiliyor ama ben burada yine örnek bir gruplandırma yapacağım. Classify penceremize geldik. Nereden gelmiştik? Şuradan Raster Operation Classify'dan penceremize geldik. Input file'ımızı seçiyoruz. Clip olanı seçiyoruz. Yani sonrası endi ve clip diye en son yaptığımız katman buydu. Seçtik. Daha sonrasında geliyorum şu alt kısımda Intervals'e tıkladık. Burada diyor ki kaç tane grup yapman gerekiyor. Burayı 2 yapıyorum. Yani bitki örtüsü olan ve olmayan diye yapmam gerekiyor. Siz isterseniz buradaki gruplandırmayı tabii arttırabilirsiniz. Yani bitki örtüsünün sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu da görüntüleyebilirsiniz. Ben 2 grup haline getirdim. Burada mesela eksiden başlamış şu kısım. Bu minimum değer zaten. Bunu değiştirmem gerekmiyor. Sonrasında şuraya geliyorum. Burayı mesela 0.2 yapacağım. 0.2 ve 0.2'den büyük olanları alacak. Maksimumda 0.64 küsüre kadar götürüyor. Burası zaten maksimum 1'e kadar gider. Bu datamız için şu değere kadar gidiyormuş. Değiştirmiyorum bu kısmı. Burada class 0 ve class 1 var. Buraya da isimler verebiliriz. Yani şöyle yok diye isim verdim. Alttakine de var diye isim verdim. Yani bitki örtüsü var ve bitki örtüsü yok diye. Bu şekilde analizi yapmak istiyorum. Şurayı da yine ismi değiştirebilirsiniz. Mesela clip kısmını sileceğim. Şöyle classified diye kalsın. Prosese bastık. Bitki örtüsü olan ve bitki örtüsü olmayan kısımları getirdi. Burada isterseniz tabii renk ayarlamasını da yapabilirsiniz. Mesela ben renk kısmını atladım. Onu da hatta düzenleyebilirsiniz. Şu an bu işlemde çok önemli değil ama isterseniz renkte verebilirsiniz. Mesela ben bitki örtüsü olmayan yerleri şu renkte göstersin istiyorum. Bitki örtüsü olan yerleri de yeşil olabilir ya da koyu bir yeşille verebiliriz şu şekilde. Tekrardan yapacağım. Buradaki griliği sarıyla değiştirdim. İsterseniz burada Advanced'a tıklayıp tabii burada detaylı bir renk ayarlaması da yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu an çok önemli değil. Sadece görsel olarak daha rahat görebilmek için renk ayarlaması yaptım. Evet, ne oldu? Sarı olan yerlerde bitki örtüsünün olmadığını, yeşil olan yerlerde bitki örtüsü olduğunu bize gösteriyor. Peki burada işlem tamamlandı mı? Tabii ki de hayır. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu raster bir veri, bunu bir vektör veriye de çeviriyor olmamız gerekiyor. Hemen geliyoruz Raster Operation'a ve Polygon seçeneğine tıklıyoruz. Neden? Çünkü alan hesabı yapmamız gerekebilir. Geçmişle günümüzü birbirinden çıkartmamız gerekebilir. Evet, raster üzerinden de alan hesabı yapılabilir mi? Yapılabilir ama çok uğraştırır, çok pratik olmuyor. Vektör verilerle çok daha rahat bu işlemleri yapabiliriz. Polygonize işlemi raster veriyi vektöre çevirmemizi sağlıyor. Input file'ımızı kontrol ediyoruz, unutmuyoruz. Bakın classified olanı seçiyoruz. Yani burada en son oluşturduğumuz katman. Daha sonrasında metot kısmını değiştirmiyoruz. Match colors to input diyor ya, bu nedir? Raster'daki rengi alsın mı almasın mı? Evet, alsın. Bir de burada borderline var. Bu da objelerin kenar çizgisi olsun mu olmasın. Ben genellikle bunu tercih etmiyorum. Çünkü bıraktığınızda çok fazla siyahlık çıkabiliyor. Output file'ımızda biraz düzeltelim. Şöyle ismini yine kısaltacağım. Ve prosese bastık. Şu an verimizin vektöre dönüşümünü bekliyoruz. Evet, vektör dönüşüm işlemi tamamlandı. Şuradaki pencereyi bir kapatıyorum hemen. Ekran daha geniş kullanmak adına. Alttaki katmanları kapattım. Ne oldu? Bakın vektör verimiz şuraya geldi. Görüntüsünden de anlayabilirsiniz. Vektör veri olarak burada. Ben istersen buradaki bölgeleri de tabii seçebiliyorum. Normalde raster'da böyle bir durum yok. Ama vektör veriye dönüştüğünde bu şekilde de görebilirsiniz. İsterseniz F4'e basıp Polygonize'ın veri sayfasını da görüntüleyebilirsiniz. Raster verilerde veri sayfası olayı yok. Vektör verilerde veri sayfası tabii ki de var. Bitki örtüsü olmayan yerleri buradan silip çıkartmak istiyoruz. Yani sadece bitki örtüsü olan yerleri ben görmek istiyorum. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Sorgu işlemiyle bunu hemen yapabiliriz. Öncelikle veri sayfasını size göstermek istiyorum. Veri sayfasında label kısmında yok diye yazıyor. Yani bunlar bitki örtüsünün olmadığı yerler. Biz yok ifadesine göre sorgulama işlemi yapabiliriz. Haritadan SQL'in altında seçim diyaloğuna tıkladık. Kayıtların seçileceği tablo ne olacak burada? Polygonize'ı seçiyoruz. Yardımcıya tıkladık. Kolonumuz ne olacak? Label. Daha sonrasında eşitleri koyduk. Çift tırnak işaretini açtık. Buraya yok diye yazıyorum ve çift tırnak işaretini kapattım. Tamam diyorum. İsim vermeme gerek yok zaten. Sonuçları göster. Tikimiz aktif. Tamam'a bastım. Ben burada ne yapacağım? Buraya delete'e basıp bütün bitki örtüsü olmayan yerleri siliyorum. Haritamızda ne oldu? Sarı olan yerlerin hepsi gitmiş oldu. Sadece bitki örtüsü olan yerler kaldı. Neden? Geçmişte günümüzdeki bitki örtüsü alanlarını karşılaştırıp nerelerde işte bitki örtüsünün yok olduğunu görebiliriz. Şu an işlemleri tamamladım. Veri sayfasında da şöyle gri kayıtlar oluşuyor obje sildiğimiz için. Bunu da isterseniz gelip şöyle yok edebilirsiniz. Tablo sekmesine geldik. Buradan tablo yapısının altında sıkıştırma seçeneği var. Buraya basıyorsunuz. Polygonize'ı seçtik. Moda tıkladım. Gelişmiş seçeneğini seçtik ve tamam seçeneğine basıyorum. Burada da diyor ki değişiklik yapmışsınız diyor ama kaydetmemişsiniz. Bundan kaydedilsin mi? Yani silme işlemi yaptık ya mesela. Evet, kaydedilsin diyorum. İşlemi tamamladı. Buradaki query 4 sorgu sayfasıydı. Burayı kapatıyoruz. Bakın ne oldu? Veri sayfamızda artık gri kayıtlar yok ve haritamızda bu şekilde duruyor. Bu yangın sonrası olan analiz içinde. Aynı işlemleri bizim ne yapmamız gerekiyor? Yangın öncesi için de yapıyor olmamız gerekiyor. Geldik buradaki tüm dosyaları kapata basıp buradan hayır'a basıyorum ve tüm dosyaları
Raster'ları kapattık. Bu yangın sonrası için de. Hemen aynı işlemleri yangın öncesi için de yapmamız gerekiyor. USGS sitesine tekrardan geldim. Buradaki görüntüleri kaldırdık. Bu yangın sonrası dedik. Bir de yangın öncesine gideceğiz. Geliyorum yukarıdaki sayfalardan. Burayı mesela 41 olarak ayarlayalım ya da 40 da olabilir. Bir sayfa sonrasına bir bakalım. Şöyle 40 yazdım. Enter'a basıyorum. Mesela Temmuz'un başı varmış. Buradaki görüntüye bir bakalım. Burada tabii bulutluk oranı biraz yüksek. Yani bunu mesela kullanmak istemiyorum. Çünkü bulutluk oranı yüksek olunca analizimizde yanlış olma ihtimali çok yüksek. Aşağı doğru iniyorum. Daha temiz bir görüntüye ihtiyacım var. Yani özellikle şu bölgeye bulutluk oranının daha az olduğu bir uydu görüntüsüne ihtiyacım var. Mesela bu görüntüyü de kullanabilir miyiz? Evet, kullanılabilir. Hemen alttaki görüntüye bir de bakalım. Bu görüntüyü kullanabiliriz. Yani şurada bir bulutluk oranı var ama bu zaten bizim alanımızın üstünde kalacak büyük ihtimalle. Bu bizi çok etkilemeyecektir. Biz yangın alanlarını tespit edeceğiz. Yani bitki örtüsüyle ilgili. Bu iki görüntüyü kullanabiliriz. Hemen aynı işlemleri yapalım. Download seçeneğine bastık. Yine Product Options'a basıyoruz. Uydumuz değişmediği için, yani Landsat 8'i seçtiğimiz için bantlarımız da yine aynı. Ama siz Landsat seçip işlem yaparsanız işte bant kombinasyonu ayrı olabilir. Ya da Landsat 4.5'i kullanıyorsanız bant kombinasyonunuz ayrı olabilir. Bunu yine Google'a yazıp bant kombinasyonlarına bakabilirsiniz. Bant 4'ü tıkladım, inmesini bekliyoruz. Ve bant 5'i de yine tıkladım, inmesini bekliyoruz. Evet, yukarıdaki için yaptık. Hemen aşağıdaki katmanımız için de yapıyoruz. İndirme işlemimiz tamamlandı. Hemen dosyaların olduğu klasöre gidiyoruz. İsimlerini yine düzelteceğim. Katman isimlerini ayarladık. Hepsini seçiyorum. Buradan kes yapıp klasörümüze göndereceğim. Yangın klasöründeyiz. Öncesi klasörüne geliyorum ve buraya yapıştır yaptım. Yangın sonrası için yaptığımız işlemlerin aynısını bunun için de yapacağız. Biraz daha hızlı ilerleyeceğim tabii burada. Tablo aça bastık. Hemen bir klasör geriye doğru çıkıyorum. Öncesi klasörüne gidiyoruz. Dosya türümüzü buradan raster görüntü ayarladık ve dördünü de seçtim. Aça basıyorum. Bakın buradaki uydu görüntülerinde herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Bakın burada hepsi açıldı. Bir öncekinde mesela sıkıntı yaşamıştık. Sonrasında tabii ayarladık o kısmı. Görüntülerimiz geldi. Ben hemen ne yapmam gerekiyor? Band 5'leri birleştirip ve band 4'leri birleştirip analizimize o şekilde devam edeceğiz. Raster sekmesine geldik. Raster Operation ve Merge seçeneğine tıklıyoruz. Birleştirme işlemini buradan yapacağız. Band 4'leri seçiyorum. 2 tane Band 4'ü seçtim. Şu alt kısımda da yine ismini düzelteceğim. Band 4 Merge diye kalabilir. Prosese bastık. Aynı işlemi Band 5 için de hemen yapıyoruz. Yani şuradaki tikleri kaldırdık. Band 5'leri seçiyoruz buradan. İsmini de yine düzeltelim. Band 5 Merge diye prosese bastık. Bantlarımız birleşti. Hemen kontrol ediyoruz. Bakın tek parça halinde. Bu da yine tek parça halinde. İsterseniz tabii diğer katmanları kapatabilirsiniz. Ben şimdilik açık olarak devam edeceğim. Geliyoruz. Buradaki pencereyi kapattık. Raster Operation Calculator seçeneğine gittik. Yukarıdaki formüllerden Calculate NDVI'yi seçiyoruz. Formülümüz geldi. Nır bandımız burada ne olması gerekiyor? Tabii ki de Band 5 Merge olan. Red bandımızda Band 4 Merge olan olacak. İsmini de isterseniz burada biraz kısaltabiliriz. Öncesi NDVI ismini verdim. Compute seçeneğine basıyoruz. Görevler penceresini kapattım. Buradaki Calculator penceresine kapatıyorum. Ne oldu? Bakın NDVI analizimiz buraya gelmiş oldu. Daha öncesinde zaten Antalya il sınırını indirmiştik. Sınırlar kısmına geldim. Burada tab dosyamız yer alıyor dönüşüm yaptığımız için. Burayı da aç yapıyorum. Antalya il sınırımız burası. Seçtim. Raster'a geliyoruz. Clip seçeneğine tıkladım. Doğru katmanı seçmemiz gerekiyor. Burası önemli. Input file kısmında NDVI öncesi seçtik. Yani analizimizde son oluşturduğumuz katman buydu. Clip region'a geliyoruz. Buradan polygon ve buradan da selection, yani sadece seçili bölgeye göre kesme işlemini yap diyoruz. Clip diye kalabilir ismi. Prosese bastık. Alttaki ana katmanı kapatıyorum. Bakın şu bölgeyi almış olduk. Devam ediyoruz. Şuradaki il sınırını da kapatıyoruz. Kesme işlemini de yaptık. Sonrasında ne yapacağız? Hemen raster operation'a geldik ve buradan classify. Bir önceki analizde yaptığımız sınıflandırmanın aynısını yine burada da yapacağız. Farklı bir sonuç çıkmaması için, birbirine uyumlu olması için. NDVI Clip'i seçtik. Daha sonrasında geliyorum interval seçeneğine, value seçeneğine geliyoruz ve burayı iki grup olarak ayarladık. Buradaki rengi yine oradakine uygun seçebilirsiniz. Ben yine sarı yapacağım. Alttakinde şöyle koyu bir yeşil tercih edeceğim. Çok da koyu değil ama. Gruplandırmamız nasıldı? Burayı 0.2 olarak ayarlamıştık. Buradaki nokta virgül tabii sizin bilgisayar ayarınıza göre değişebilir. Yani kimisi de burası virgül de olabilir. Sizde nasılsa o şekilde devam ettirebilirsiniz. 0.2 olarak ayarladık. Minimum ve maksimum değerlerini zaten kendisi ayarlıyor. Yok. Ve buraya da var diye yazalım yine. Yani bitki örtüsü yok, bitki örtüsü var diye bu şekilde yazdım. İsim kısmı biraz hemen şöyle kısaltalım. Clip kısmını siliyorum. Prosese bastık. Analizimizin sınıflandırmasını yapmış olduk. Hemen geliyorum raster operation'a. Buradan da polygona, yani raster verimizi poligona çevireceğiz. Yine input file'imizi unutmuyoruz. Classified'i seçtik. Burayı hiç değiştirmiyoruz. Display region border line'ı da kaldırıyoruz. Yani bu objelerin etrafına
kenarlık çizgisi ekliyor. Ben genellikle bunu tercih etmiyorum. Output file'ımızın da ismini biraz yine kısaltacağım. İsim neden kısaltıyorum? Çünkü burada çok uzun isim olduğunda yani ismi görebilmem için bazen birbirine benzer isimler olabiliyor. Burayı genişletmek gerekiyor. Bu da harita alanının küçülmesine sebep oluyor. O yüzden dolayı ben çok uzun isim tercih etmiyorum. Tamamıyla size kalmış. Prosese bastık. Şu an vektörel verimizde de çevirdiğinde işlem tamamlanmış olacak. Vektör verimizde oluştu. Şöyle şunun alttakileri kapatalım. Vektörel verimizde burada. F4'e basıp veri sayfasında açıyorum Polygonize katmanımızın. Burada da yine yok seçeneğine göre bir sorgu yapacağız. Hemen geliyoruz. Burada seçim diyaloğuna. Daha önceki katman açık değil. Bunun uyarısını veriyor. Tamam. Katmanımızı seçiyoruz. Öncesi NDVI Polygonize diye yardımcıya tıkladık. Kolonumuz ne olacak? Burada label operatörlerden eşittir. Çift tırnağı açtık. Yok diye yazıyorum. Çift tırnağı kapattık. Tamam diyorum. Sonuçları gösteridi işaretliyoruz burada ve tamama bastım. Query 4 olarak geldi. Ben buradan da delete tuşuna bastığım zaman şurayı da kapatalım artık. Harita penceresine geliyorum. Ne oldu? Sarı olan alanlar gitti. Sadece bitki örtüsünün olduğu alanlar kaldı. Buradaki gri kayıtları da yine silmek istersek ne yapıyoruz? Tablo sıkıştırmaya geliyoruz. Buradan öncesi NDVI Polygonize seçtik. Gelişmiş seçeneği seçili. Tamam'a basıyoruz. Burada yine diyor ki değişiklikler yapıldığı için kaydedilmemiş. Normalde CTRL-S'ye basıp kaydedebiliriz. Ben buradan şöyle kayıta basıyorum. Ne oldu? Buradaki gri kayıtlarda bakın şu an silindi. Harita penceremizde bu şekilde. Artık analizimizin sonuna gelmiş olduk. Buradaki dataları da yine tüm dosyaları kapat diyerek kapatıyorum. Şimdi son işlemimize geçiyoruz. Tablo aç'a bastım. Öncesi klasörüne geliyoruz. Buradaki son katmanımız neydi? Öncesi NDVI Polygonize. Bunu çağırıyorum. Ve bir de tablo aç'a basıp sonrası klasörüne gidiyoruz. Buradan da yine sonrası NDVI Polygonize. Yani sonuç katmanımızı çağırdık. Sağ tıkladım. Tüm katmanı görüntüle diyorum. Bu şekilde gelmiş olduk. Öncelikle bunu görebilmek adına geçici bir renk vereceğim. Sonrası ya da öncesine, hatta şöyle yapalım. Öncesi kısmına bir renk vermek istiyorum. İçi dolu olsun. Burayı da şöyle kahverengimsi bir renk seçmek istiyorum. Bunu isterseniz dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Kenarlık rengi genellikle ben bu analiz için kullanmıyorum. Tamam'a basacağım. Evet bakın ne oldu? Tabii şuradaki sınır tam uydu görüntüleri birbiriyle eşleşmediği için burayı da seçmiş. Biz buradaki kısmı almayacağız. Bakın yangının olduğu yerler şurası ve şurada. Peki diğer yerlerde de değişiklik yok mu? Evet var ama bunlar bizim için şu an çok önemli değil şuradaki kısımlar. Çünkü belki ekili olan alanlar vardır. Onlar biçilmiş olabilir. Başka herhangi bir işlem yapılmış olabilir. O yüzden dolayı biz şu bölge ve şu bölgeleri alacağız. Öncesi katmanımız burası ya. Biz öncesi katmanından sonrası katmanı çıkarttığımız zaman zaten şu boşluk alanları bize verecektir. Şunlar var ya, birbirinden çıkartmayı tercih edeceğim bu analiz için. Yani öncesinden sonrasını çıkartmış olacağız. Geliyorum öncesi NDVI analizinin düzenlenebildiğini açıyoruz. Daha sonra sağ tıkladık ve buradan tümünü seç diyorum. Mekansal sekmesindeyiz. Hedef belirle diyoruz burayı. Peki neyle keseceğiz? Yani buradan neyle kesip çıkartmak istiyoruz? Tabii ki de şu katmanla bunun da yine görünümünü açacağım. Sağ tıkladım. Tümünü seç diyorum. Sil kısmına geldim. Ortak alanı sil diyorum. Buradaki gelen pencereye tamam dedik. Bu kısım tabii biraz bizi bekletebilir. Sizin datanızın büyüklüğüne göre ya da küçüklüğüne göre burası çok fazla bekletebilir. Bir de kullandığınız donanım da burada önemli. Kullandığınız bilgisayar çok güçlü bir bilgisayar değilse sizi çok fazla bekletebilir. Şu an işlemi tamamladı. Ya bayağı bir uzun sürdü tabii burada. Hemen size göstermek istiyorum. Şu sonrası NDVI Polygonize katmanını şöyle görünürlüğünü kapatalım. Yangından öncesi kısmından yangından sonraki bitki örtüsünü çıkarttığımız için şuradaki alanları belirgin olarak görebiliyoruz. Burada gözüken alanlar yangından sonra bitki örtüsünde yaşanan kayıplar aslında. Hemen rengini de şöyle değiştirip göstermek istiyorum size. Öncelikle üstteki katmanın görünürlüğünü açtık. Alttakinin rengini bir değiştirelim. Mesela şöyle bir kahverengilik vereceğim buraya. Kenarlık çizgisi kullanmayacağım. Bakın buradaki alanlar yangında ortadan kalkmış olan bitki örtüsünü bize gösteriyor. Tabii diğer yerler de var ama diğer yerlerdeki hani yangından mı ya da işte ekili olan yerler vardı da bunlar biçildi mi tam emin olamıyoruz. Ben şimdilik şu alanı almak istiyorum açıkçası. Şu üstteki sonrası görüntüsünü kapattım. Geldim alttaki katmanın düzenlenebilirliği, yani şuradaki kalem butonu açık. Öncelikle burada tabii obje ayırma işlemini de yapabilirsiniz. Mesela biz burada yangından sonra ortadan kalkmış olan bitki örtüsünün alanını hesaplamak istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle yapmamız gerekiyor. Bakın buradaki biz herhangi bir objeyi seçtiğimiz zaman bu objeyle mesela bağlı olan yerler varsa, örnek veriyorum. Bakın tekrardan göstereceğim size. Öncelikle bunun rengini bir değiştirelim. Size daha rahat anlatabilmek adına. Buradaki objeyi seçtiğim an ne oldu? Şuradaki birçok obje seçilmiş oldu. Yani bunlar birbiriyle bağlantılı aslında. Peki ben ne yapacağım? Hemen geliyorum düzenle
düzenlenebilirliğini açıyoruz buradan. Katman üzerine sağ tıkladık. Tümünü seç diyorum. Mekansala geldik. Burada nesneleri ayır diyeceğim ve bütün objeleri burada birbirinden ayıracağım. Objeleri ayırma işlemi gerçekleştirildi. Hemen şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle boş bir yere tıkladım. Seçimi iptal ettim. Herhangi bir objeyi seçtiğim zaman artık diğer yerlerdeki objeler seçilmiyor. Artık seçim işlemini yapabilirim. Hemen rengini bir değiştirelim. Daha belirgin bir renge geçtim. Daha sonrasında haritaya geldik. Buradaki seç kısmına geliyoruz ve buradan çokgen seçimi aldım. Yangından sonraki şu değişen yüzey alanını seçiyorum. Tabii şu an kabaca bir seçim yapıyorum. Ama da böyle bir çalışma yaptığınızda daha detaylı bir seçimde yapabilirsiniz. Çift tıkladım. Seçimi tamamladım ve şu yandakini de seçmek istiyorum. Shift tuşunu basılı tuttum. Aynı seçim aracıyla şöyle bir poligon oluşturuyorum ve işlemleri tamamladım. Daha sonrasında harita sekmesindeyiz. Seçimi tersine çevir diyoruz buradan. Seçimimiz tersine çevrildi. Klavyeden de delete tuşuna bastığım zaman geri kalan bütün objeler silinmiş olacak. Dışındaki objeleri silmiş olduk. Dediğim gibi ben şu an çok kabaca bir seçim yaptım. Normalde böyle bir çalışmada daha detaylı bir seçim yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen bunu şöyle CTRL ile kaydediyorum. Artık burası seçilmiş oldu. Yani yangından sonra değişim olan alan burası. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Genel sekmesinden Bing altlıklarını da açabilirsiniz. Bakın burada Bing altlık haritalar var. Tabii bende pasif olarak gözüküyor. Hemen şöyle yapalım. Ben buradaki map info'yu bir kapatıp ikinci bir map info'ya geçeceğim. Bing altlık haritasını da size göstermek istiyorum. İkinci bir map info'ya geçtim. Neden? Biraz önceki map info'mda Bing altlıkları aktif değildi. Bakın burada Bing altlıkları aktif. Hemen gelip buradan mesela Bing uyduyu açalım. Burada tabii Bing altlıkları bizim internetimizden çekip kullanıyor. Bakın şu şekilde görüntü geldi. Yine tabii isterseniz buradaki altlık haritanıza göre renk değişikliği de yapabilirsiniz. Ben biraz daha belirgin olsun diye şöyle sarı bir renk tercih edeceğim. Yangından sonra buradaki bitki örtüsünde değişim olduğunu, aslında ortadan yok olduğunu belirtebiliriz. İsterseniz burada yok olan bitki örtüsünün alan hesabını da yapabilirsiniz. Bunun için birden fazla yöntem var. İsterseniz objelerinizin hepsini birleştirip alan hesabına bakabilirsiniz. Mesela ben hemen bu işlemi uygulayacağım. Ya da gelip veri sayfasında alan hesabı yapıp hepsini toplattırabilirsiniz. Ben şu şekilde yapmayı tercih edeceğim. Düzenlenebilirliğini açtım. Sağ tıkladım. Tümünü seç diyorum. Bütün objeyi birleştireceğim burada. Hemen geliyorum. Mekansalda birleştir. Seçilen nesneleri birleştir yapacağım. Birleştirme işlemi tamamlandı. Objeyi seçtiğim zaman, hatta şöyle göstereyim. Boş bir yere tıkladım. Şöyle tıkladığım zaman bakın hepsi birlikte seçildi. Düzenlenebilirliğini kapatıyorum, artık işimiz kalmadı. Buraya çift tıkladığınız zaman bakın burada alan olarak da hesabını bize gösteriyor. 610 kilometre karelik bir alanda bitki örtüsünün ortadan kalktığını belirtebiliriz. Bunu isterseniz tabii hektar olarak da hesaplattırabiliyorsunuz. Ben şimdilik artık bu işlemlere geçmeyeceğim. Bunun tabii haritasını da oluşturmak isterseniz gelip çıktı sekmesinden haritasını oluşturabilirsiniz. Harita kısmını ben bu videoda bahsetmeyeceğim. Bu da başka bir videomuzun konusu olacak. NVIDIA analizi de bu şekilde. Sizler de merak ettiğiniz herhangi bir bölgede bitki örtüsündeki değişimi bu şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Eğer bu konuya ek belirtmek istediğiniz notlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz başka konular varsa yine yorum kısmına taleplerinizi yazabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.